Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bugün burcuna göre para kazanma serisinden Balık burcu para ve zenginlik rehberini derinlemesine ele alıyoruz. Eğer doğum haritanızda güçlü balık enerjisi taşıyorsanız, örneğin yükselen balık, güneş balık, Jüpiter balıkta veya Neptün balıkta ise para kazanma yolculuğunuz sezgi, yaratıcılık ve akışkanlıkla şekillenmiş demektir. Astrolojik açıdan balık, zodyağın son burcu olarak su elementinin değişken niteliğini taşır. Yönetici gezegeni Jüpiter, geleneksel ve Neptün, modern, size hayal gücü, empati ve bolluk vizyonu kazandırır. Bu da finansal hayatta sezgisel fırsatları yakalamayı, yaratıcı sektörlerde parlamayı ve bazen görünmez kaynaklardan gelen bereketi simgeler. Ancak, Neptün'ün sisli enerjisi sınır eksikliğine yol açabilir. Örneğin, haritanızda Neptün'ün Satürn ile kare açısı varsa gerçekçilik eksikliği, Jüpiter'le üçgen açısı varsa beklenmedik bolluk fırsatları öne çıkabilir. Ay balıkta ise finansal kararlarınızda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden sınır koymaya ve gerçekçi bütçelere dikkat. Hazırsanız detaylara başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Balık burcu finansal hayatta sezgisel ve yaratıcı bir ruha sahiptir. Risk almaktan ziyade akışa güvenir. Hatta çoğu zaman ilham onun için bir motivasyon kaynağıdır. Astrolojik olarak, bu özellik Neptün'ün balıktaki doğal yerleşiminden ve Jüpiter'in bolluk enerjisinden kaynaklanır. Neptün burada güçlüdür ve size hayal gücünü paraya dönüştürme gücü verir. Sanat, müzik, film, spiritüel hizmetler, yardım kuruluşları veya sıvı akışlı sektörler, denizcilik, petrol, içecek, farmasötik, balıkın en büyük zenginlik anahtarıdır. Örneğin, haritanızda 10. ev, kariyer ve toplumsal statü evi, Balık burcunda veya Neptün Jüpiter tarafından yönetiliyorsa, yaratıcı liderlik pozisyonlarında parlayabilirsiniz. Balık enerjisi, özellikle moda, lüks markalar, teknoloji vizyonerliği, sanat yatırımları veya kripto gibi elle tutulmayan dijital varlıklar gibi hayal gücünün ön planda olduğu sektörlerde doğal bir avantaj sağlar. Ünlü yatırımcı Bernard Arnault gibi güneş balıkta doğan bu vizyoner, haritasındaki güçlü Neptün etkisiyle LVMH lüks bir imparatorluğa dönüştürdü. Balıkın hayalperest liderliği, onun yaratıcı moda ve güzellik yatırımlarında ani yükselişler yakalamasını sağladı. Başka bir balık örneği Michael Dell, Dell Teknologies'in kurucusu, güneş balıkta ve sezgisel yerleşimiyle teknoloji sektöründe devrim yarattı. Vizyoner hamlelerle milyarlarca dolarlık bir servet biriktirdi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta gerçekçiliktir. Balık çoğu zaman parayı akışkan görmek ister. Fakat sürdürülebilir bir servet için sınırlar ve planlama şarttır. Satürn'ün balıktaki yerleşimi veya transitleri bu gerçekçilik dersini vurgular. Retro Satürn, örneğin 13 Temmuz, 28 Kasım 2025 arası, geçmiş finansal illüzyonlardan öğrenmeyi ve uzun vadeli yapıları kurmayı teşvik eder. İlginç bir not, bu retro dönem disiplinli davranan balıklar için kalıcı başarılar getirebilir. Özellikle Neptün'ün Koça geçişiyle yeni başlangıçlar ufukta belirirken. Astrolojik etkiler, gezegenler ve para dinamikleri. Balık burcunun finansal dünyasını en çok şekillendiren gezegen, modern astrolojide yönetici olarak kabul edilen Neptün'dür. Neptün kendi evi olan balıkta çok güçlüdür. Bu yüzden size inanılmaz bir hayal gücü, derin sezgiler ve ilham dolu bir enerji verir. Bu enerji sayesinde sanat, müzik, film, medya gibi yaratıcı alanlarda veya kripto para, dijital sanatlar gibi somut olmayan değerlerin döndüğü piyasalarda daha kolay başarı yakalayabilirsiniz. Hayal gücünüzü paraya dönüştürme yeteneğiniz yüksektir. Birçok balık, tam da bu ilham verici Neptün enerjisi sayesinde yaratıcı sektörlerde beklenmedik yükselişler yaşamıştır. Örneğin, Güneşi Balık burcunda olan ünlü vizyoner Steve Jobs, Apple'ı kurarken haritasındaki güçlü Neptün bağlantıları sayesinde yenilikçi ve estetik tasarımlara imza attı. Bu yerleşim, onun teknolojiyi bir sanat eserine dönüştürmesini ve devasa bir servet yaratmasını sağladı. Tam bir balık hayalini gerçeğe dönüştürme hikayesi. Ancak Neptün'ün sisli ve yanıltıcı yanı da var. Neptün retro dönemlerinde, örneğin 2025'te 4 Temmuz 10 Aralık arası, önce Koç'ta başlayıp balıka geri dönerek, hayalleriniz biraz bulanıklaşabilir ve impulsif kararlar finansal hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu dönemlerde enerjiniz içe döner. En iyisi eski projelerinizi gözden geçirmek, yeni büyük yatırımlara acele etmemek ve sezgilerinizi dinleyerek yavaş ilerlemektir. 2025'te Merkür Retrosu Koç'tan balıka geçişli olarak, 15 Mart-7 Nisan arası, gerçekleşecek. Bu, iletişimde, kontratlarda ve finansal kararlarda yavaşlama getirir. Ani imza atmak, hızlı alım-satım yapmak yerine, mevcut stratejilerinizi sakin sakin revize etmek için harika bir fırsat. Acele ederseniz yanlış anlamalar bütçenizi etkileyebilir. Venüs'ün etkisi de çok önemli. Çünkü para ve değerler eviniz, 2. ev, yükselen balık için Koç'ta ve Mars yönetiminde olsa da, Venüs balıkta yücelimdedir, en güçlü halindedir.
Bu sayede para kazanma tarzınız son derece sanatsal, empatik ve ilham dolu olur. Güzellik, lüks veya yaratıcı işlerden gelen kazançlar sizi mutlu eder. Ama savurganlık riski de taşır. Duygusal bir anda fazla harcama yapabilirsiniz. Venüs retro dönemleri 2025'te 1 Mart 12 Nisan arası Koç'tan Balık'a geçişli, ilişkiler üzerinden gelen finansal fırsatları yeniden değerlendirmenizi sağlar. Ortak yatırımlar, yaratıcı ortaklıklar veya partnerle ilgili para konularında dikkatli olun, eski meseleler gündeme gelebilir. Geleneksel yönetici Jüpiter ise Balık'a bolluk ve şans getirir. Jüpiter Balık'tayken, ki kendi evinde çok güçlüdür, spiritüel, yardımsever veya yaratıcı girişimlerinizden büyük bereket akabilir, şansınız adeta okyanus gibi genişler. Son olarak, Neptün'ün 2025'te Koç'a kısa süreli geçişi, 30 Mart-22 Ekim arası, hayallerinizi eyleme dökme şansı sunar. Ama finansal yanılsamalara karşı uyarıdır. Balıklar için bu geçiş özellikle ilginç. Neptün'ün akışkan, elle tutulmayan enerjisi Koç'un hızı ve cesaretiyle birleşince, kripto para, NFT veya dijital varlıklar gibi piyasalarda ani ve sezgisel fırsatlar doğabilir. Fırsatlar hızlı gelebilir, içgüdüleriniz sizi yönlendirebilir ama gerçekçiliği elden bırakmamak şart, yoksa balonlar patlayabilir. Neptün retro olduğunda, özellikle bu geçiş sırasında, spiritüel yatırımlar, sanat eserleri, film projeleri veya yapay zeka destekli yaratıcı işler öne çıkar. Gerçekçilikle hareket ederseniz, bu enerji dijital sanat veya vizyoner teknolojilerde uzun vadeli fırsatlar yaratabilir. Evler ve finansal harita. Astrolojide para ve zenginlik, belirli evlerle bağlantılıdır. İkinci ev para ve değerler evi, yükselen Balık için Koç burcunda. Bu ev, kişisel kazançlarınızı gösterir. Eğer burada Mars veya Güneş varsa, para kazanma cesaretiniz yüksek olur. Ancak Balık'ın akışkanlığıyla çatışabilir. 6. ev iş ve günlük rutin evi, yükselen Balık için Aslan burcunda. Burası maaşlı işleri temsil eder. Balık enerjisi burada yaratıcı işler için uygundur. 8. ev paylaşılan kaynaklar ve dönüşüm evi, yükselen Balık için Terazi burcunda, Venüs yönetimi. Miras, yatırımlar burada yer alır. Güçlü Neptün aspektleri, yaratıcı ortaklıklar veya sanat yatırımlarında kazanç sağlar. 10. ev kariyer evi, yükselen Balık için Yay burcunda, Jüpiter yönetimi. Vizyonerlik burada parlar. Jüpiter transitleri servet büyür. Balık burcu için en iyi para kazanma alanları, yaratıcılık, sanat, müzik, film, moda, lüks, teknoloji vizyonerliği, spiritüel koçluk, yardım sektörü, kripto dijital varlıklar veya hayal gücünün yüksek olduğu işlerdir. Çünkü balık enerjisi, empati ve ilhamın olduğu her yerde daha parlak çalışır. Biliyor muydunuz? Paranın akışkanlığı aslında bir balık burcu mirasıdır. Finans dünyasında en sık kullanılan terimlerden biri olan currency, para birimi döviz kelimesi, Latince currere kökünden gelir ve akıntı veya akış, current demektir. Tıpkı bir nehir veya deniz gibi. Astrolojide denizleri ve okyanusları yöneten balık burcu, aslında finansal sistemin temel mantığı olan bu akışkanlığın, likidite, doğal efendisidir. Balık burçları parayı istiflenecek sert bir kaya olarak değil, yönlendirilmesi gereken bir enerji akışı olarak gördüklerinde zenginleşirler. Bu yüzden bir balık burcu parayı elinde çok sıkı tutmaya çalışırsa, suyu avucunda sıkmak gibi, para parmaklarının arasından kayıp gider. Ama parayı bir nehir gibi yönetip doğru kanallara, yatırımlara akıttığında, o nehir devasa bir servet okyanusuna dönüşür. Yani sizin için zenginliğin sırrı biriktirmek değil, akışı yönetmektir. Balık burcu zenginlik için stratejiler. Peki, balık burcu zenginlik için hangi stratejiyi izlemeli? Öncelikle sezgilerini gerçekçi planlarla desteklemeli. Yatırımlarını çeşitlendirmeli, örneğin, sanat eserleri, dijital varlıklar veya empatik projeler. Hayalperestlik yerine sınırlar geliştirdiğinde, balığın suyu sadece bir akıntı olarak değil, kalıcı bir okyanusa dönüşür. Retro dönemlerde acele etmeyin. Bu zamanlar içsel gözden geçirme için mükemmeldir. Jüpiter transitlerinde genişleyin. Satürnlerde disiplinli olun. Küçük bir sır. Balıklar için mavi veya deniz yeşili renkler, finansal hamlelerde Neptün'ün enerjisini güçlendirir. Mavi bir aksesuar deneyin. Unutma balık, sen para kazanmak için hayal gücünle doğmuşsun ama asıl servetini büyüten şey sınır ve strateji olacak. Yıldızlar sana ilhamı vermiş. Şimdi sıra bunu bilinçli hamlelerle zenginliğe dönüştürmekte. Ayrıca Güneş, Ay ve yükselen burçlarınızı ayrı ayrı dinlemeyi unutmayın. Çok işinize yarayacak. Eğer kişisel haritanızı detaylı incelemek isterseniz, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yıldızlar rehberiniz olsun. Görüşmek üzere.